Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda ıspanak ve yeşil mercimekle güzel bir tarif hazırladım. Tarif için küçük boy bir tane kuru soğan kullandım. Kuru soğanı kabuğunu soymuştum. Sonrasında ince bir şekilde doğrayıp hazırlayacağım. Yapmış olduğum bu tarif hem çok lezzetli, bir o kadar pratik, çok da sağlıklı bir yemek tarifi oldu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Nacizane bu güzel lezzeti. İçerisinde yeşil mercimeğin, ıspanağın, birçok lezzetin bir arada olduğu tarifi, hadi gelin nasıl piştiğini anlatayım. Soğanı doğradım. Tencere içerisine yarım kahve fincanı zeytinyağı ilave ettim. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ekledim. İçerisine 50 gram orta yağlı kıyma ilave ediyorum. Eğer ki evinizde kıyma yoksa eklemeye de bilirsiniz. Ben biraz tat versin diye gördüğünüz gibi çok az bir şey kıyma atıyorum her bütçeye uyması için. Her evde kıyma olmayabilir. Her bütçeye kıyma uymayabilir. Bu sebepten ben 50 gram kadar kullandım. Sadece biraz lezzetine lezzet katmak için yemeyin. Doğramış olduğum kuru soğanı kavrulan kıymanın üzerine ekledim. Biraz kuru soğanı pişirdikten sonra dondurucudan çıkarttığım 2 tane kapya biber, doğranmış 2 tane kapya biberi ekledim. Yazdan dondurucuya attığım, kışın da yemeklerimin içerisine bu şekilde kullandım kapya biber. 2 diş sarımsak ekliyorum tencere içerisine. Ben genelde sarımsağı doğrayarak ekliyorum. Rendelediğiniz zaman bu tarz yemeklere acısı çıkabilir. Sadece yoğurt içerisine eklediğim zaman rendeliyorum. Sarımsağı yemeklerin içerisine her zaman doğrayarak ekliyorum. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum tencere içerisine. Tüm malzemelerle salçayı da kavuruyorum. İçerisine 1 çay bardağı yıkamış olduğum yeşil mercimeği ilave ediyorum. Yeşil mercimeği yaklaşık altı kısık bir şekilde 20 dakika pişireceğim. Ispanağı eklemeden önce mercimeğin pişmesi gerekiyor. Mercimek ıspanağa göre daha zor piştiği için önce mercimeği 20 dakika pişireceğim. İçerisine 3 su bardağı su ilavesi yapıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ekledim. Kaynadıktan sonra altını kısıp ağzını kapatacağım ve 20 dakika mercimeğin pişmesini bekleyeceğim. Mercimeğin cinsine göre bu süre biraz uzayabilir. Tencere içerisinden kaşıkla ağzınıza aldığınızda mercimeğin pişmesi gerekiyor. Ispanağı eklemeden. Yıkadığım ıspanakları sıra geldi doğramaya. Mercimek kısık ateşte pişerken ben ıspanağı doğrayacağım. Yemeğin içerisine eklemek için. Farklı tarifler arayanlar için güzel bir alternatif olacağını düşünüyorum bu güzel lezzetin. Umarım hazırladığınızda sizler de benim kadar beğenirsiniz. Yemek için kullandığım tüm malzemeler sağlıklı. İçerisine kullandığım tüm malzemeler birbirine uyumlu lezzetler ve sonrasını sizler düşünün artık ne kadar lezzetli bir yemek olduğunu. 20 dakika pişirdim. Yeşil mercimeği ve suyunu çekti. İçerisine doğramış olduğum ıspanağı ekliyorum. Tekrarlamak istiyorum. Yeşil mercimeğin cinsine göre bu süre biraz uzayabilir. Ben 20 dakika kısık ateşte pişirdim ama sert bir mercimekse bu süre daha uzar ya da daha yumuşak, daha kolay pişen bir mercimekse daha da kısalabilir.
Mercimeği sizlere tavsiyem kontrollü bir şekilde pişirmeniz. İçerisine ıspanağı ekledim. Mercimekle beraber karıştırdım. Karıştırdım ve içerisine 3 su bardağı kaynamış su ilave edeceğim. Biraz ıspanaklar yumuşadı. Sonrasında içerisine 3 su bardağı kaynar suyu ekledim. Mercimek zaten pişmişti. İçerisindeki ıspanak pişinceye dek yüksek ateşte ağzı kapalı bir şekilde ara ara kontrol ederek yemeği pişirdim. Yaklaşık ıspanağı ekledikten sonra 15 dakika pişirdim. Yemek hemen hemen pişti. Biraz daha içerisindeki suyu çektikten sonra ocaktan alacağım bu güzel lezzeti servise. Yemeğin ağzını kapatıyorum. Biraz daha piştikten sonra ocaktan alacağım. Yaklaşık tekrarlamak istiyorum. Bu süre ıspanağı ekledikten sonra 15 dakika. Önce mercimeği pişirdim bir 20 dakika. Sonrasında ıspanağı ekledim mercimek piştikten sonra. 15 dakika ıspanağı da ilave ettim ve 15 dakika pişirdim. Ocağın altını kapatıyorum ve bu güzel lezzeti biraz dinlendirdikten sonra servise alıyorum. Ispanaklı yeşil mercimek yemeği servise hazır. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlere nacizane sunmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.